Merhaba. Ben Gülden. Ben Tolga. Max. Datça gezimizin sizin için 3. ayağındayız. Bu gezimiz Datça'dan, Kinidos'tan Evet. Datça'nın merkezine doğru devam edecek ana yoldan. Aslında Datça'nın Kinidos tarafından merkeze doğru giderken sol tarafında 3 tane farklı koy var ama Evet. okuduğumuz yorumlarda koylara girmenin çok da mantıklı olmadığını kanaat getirdik. Malum mazot fiyatları zaten çok yüksek. Nereden baksanız totalde 100 kilometrelik bir yol bizim için parkur totalde yapmış olacak. O yüzden de biz gitmeye gerek duymadık. Evet, hava da çok uygun değil çünkü çok rüzgarlı. Yani gitsek de öyle güzel bir konum olarak, manzara olarak Evet. çok güzel. Fakat etrafında yerleşim yok. İşte birkaç gün orada geçirirsek market ihtiyacımız olacak haliyle. Ve bu rüzgarda dışarıda vakit geçiremeyeceğimiz için çok Pek da bir gerek anlam yok. ifade Evet. etmiyor. Yolun çok bozukluğu, arıların çok fazla oluşu özellikle iki konumda. Evet. O yüzden bizi birazcık oraları gitmekte geri attı. Bunlardan biri Murdala koyu. Bir tanesi de Merdivenli koy. Bir tanesi şey vardı orada. Green Up mıydı? Evet, Öyle Green bir Up'ı koy bir var. önceki videoda bahsetmiştik. Hı. Yine söyleyelim. Kinidos'a gelmeden hemen önce mükemmel bir yer. 4x4 ya da yüksek bir aracınız varsa girebilirsiniz. Tabii biraz şoförlüğünüz de burada önemli. Ama onun haricinde oraya bir otopark alanı gibi bir boşluk yapmışlar. Aracı Evet. oraya bırakıp 10 dakika patika yoldan yürürseniz harika bir koya ulaşıyorsunuz. Biz sezonda mutlaka gelmeyi planlıyoruz Evet. oraya. Gerekirse çadırla kalacağız aşağıda ama kesinlikle orada konaklayacağız. İnşallah. O zaman hadi yola gidelim. Hadi gidelim. Şey yapabilirsin. Şuradan aldığım görüntü güzel çıkmıştı. Alacağım yine. Şuradaki virajlar böyle güzel gözüküyor. Az önce bahsettiğimiz Green Up koyu da şurası. Hemen gösteriyorum. Şurası. Neresi gelmedik değil mi daha şurası? Green Up koyuna girmek için az önce bahsettiğimiz otoparkta hemen Şu boşluk alan yol olarak şurada. şuradaki boşluk. Evet, şurada bir yol var zeytin ağacının dibinde. Hemen göstereceğim. Bu patikayı takip ederek gitmeniz daha Patikadan. sağlıklı olur. Bu patikadan direkt şu çalıdır. Buradaki otopark aracınızı park edip aşağıya yürüyerek denize girebilirsiniz. Haritada araştırırken zaten pek çok insan bunu yazmıştı. Üstteki otoparka bıraktık riske atmamak için diye. Belli bölgelerde inişler dik gözüküyor. O yüzden gerçekten 4x4 bir araç ya da offroad aracınız varsa ya da yüksek bir aracınız varsa kendinize güveniyorsanız 4x2 ve yüksek araçta oraya inebilecek baba yiğit olursa kendisine akşam yemeği ısmarlarım. yemeği kim yapacak pardon? Sen. O zaman ısmarlıyoruz galiba. Evet. Manzarası efsane ama. Şurada bir mezarlık gibi bir yer var. Ya bu tarafta da çok fazla yerleşim varmış aslında. Ve sağlam kalmış bu taraf. Çok insan eli ayağı değmediği için herhalde. Mesela duvar yapıları falan hala sapasağlam duruyor karşı tepede özellikle.
büyükmüş ya. Evet. Sağda da vardı bir tane. Bunlar da portakal galiba. Anne. Merhaba canım. Şu orta yerde yatıyor. Merhaba, öpüş geçebilir miyiz? Böyle tasma var. Pazartesi ya. Nasıl yer bulamadılar onlar o parkın orada anlamadım. Şey vardır. İşletmenin kendi araçları falan doludur belki orada. Bak şeye. Bak buraları da yanmış. Karşı taraf. Fark ettim. Oraya geçeceğiz. Üst yoldan geldik. Geçtik. Bir tane böyle çok keskin bir yuvarlak dönüş vardı. Sağ tarafında bir toprak yol vardı. Oralar daha ileride olması lazım. Burada da bir değişik bir şey var ya. Buraları falan hiç hatırlayamadım. Yok, buraları ben de hatırlamıyorum. Dönüşte Bak, bence ağaçlardan balonun içine girdik bahsettim. biz ya. Nereye geliyorsun? Şey, Evet. öbür taraftan da Mesudiye'nin üstü yanıktı ya. Bu tarafa doğru da devam etmiş. Evin etrafına kadar gelmiş yani. Evet. Oradaki evin bu tarafındaki ağaçlar da yanık. İyi, evi kurtarmışlar. Ta bu yoldaki ağaçlara kadar gelmiş. Durayım mı? Olabilir aşkım, manzara çok güzel gözüküyor. Biz buradan gelmedik. Alt taraftan geldik. Çıkarken yan taraftaki yoldan çıktık. Motosikletle. Şuraların haline bak. Evet. Karşıması falan felaket. Çok kötü ya. Alttaki tepelerde falan da var komple. Ki arkası kim bilir daha nasıl.
korkunç bize. Yanarken kim bilir ne kadar korkunç bir görüntü vardı. yolun işte altı üstü her tarafı alev içinde kalmış. Geçilememiştir muhtemelen. Çünkü alt taraflarda da çok fazla var. Şurası çok korkunç gözüküyor ya. Evet. Korku film seti gibi ya. İçler dolu. Evet. Ormanları fotokapanla 24 saat izlenmekteymiş. Bu fotokapanlar neden o ormanları ateşe verenleri yakalayamadı acaba? Ya işte bir de en başından müdahale edilebilse belki de yumurta. Kırmızıya döndü ışığımız. Diğer şarj şeyleri sende mi? Şarjlı diğerleri. Ha, doğru. Şimdi biz bu görüntüde, bu videoda Evet. neden Datça'nın içini, eski Datça'nın eski sokaklarını neden çekmedik? Eski Datça'nın eski sokaklarını Eski neden Datça'nın çekmedik? bölümü var ya. Çünkü gitmedik oraya. Evet. Gitmediğimiz için çekemedik. Gitmedik. Neden gitmediğimizi de ben söyleyeyim. Hadi söyle. Çünkü şu mevsimde Datça çok da hareketli değil. Evet. İşletmelerin neredeyse %80'i kapalı. Evet, sahil tarafına indik aslında. Gitmedik derken sahil tarafına Tabii. indik aslında ama bütün işletmeler kapalı. Hatta kapalı olmaları bir nebze belki güzel görüntüler elde ettirebilirdi bize ama tadilattalar çoğu. Sezona hazırlanıyorlar. Hep bir Aynen. inşaat sesi ve işte inşaat malzemeleri meydanda. O yüzden çok o tarafı çekmedik. Eski Datça evlerin olduğu tarafa da girmedik. Yani evet, güzel eski hoş şirin evler var belki ama böyle sokak aralarında yürüyüp birilerinin evlerini çekmek için de oralara gidip Evet, çok mantıklı gelmediği için bize. daha çok doğa vakit Bir de geçirelim. şimdi o tür Doğayı görüntüler gösterelim. zaten YouTube'da çok fazla var. Evet. O yüzden biz biraz farklı bir şeyler aksettirelim size istedik. Daha doğayla iç içe. Çünkü şu son günlerde yeteri kadar betonla ilgiliyiz. Evet. Biraz doğayla iç içe bir şeyler paylaşalım istedik sizinle. O yüzden bu video Datça gezi videosu bizim böyle devam ediyor. Yine çok güzel bir konuma gidiyoruz. Evet, çok güzel bir Simidos dönüşünde çok güzel bir konuma gidip
Hem biraz o burundaki rüzgarlı durumu atlatalım. Hem de bildiğimiz güzel bir yer olsun diye. Evet. Geri dönüyoruz. Nereye? Perili Köşk'e. Perili Köşk plajı ile ilgili bir çekim yapmadık YouTube için. Birkaç gün konakladık aslında Kindos'a gitmeden önce. Datça'da kaldık bir gün. Ama Perili Köşk tarafı bizim daha çok sevdiğimiz, daha çok hoşlandığımız alanlardan birisiydi. Sessiz, sakin. Huzurlu. Evet ya, çok güzeldi. 2 gün, hani bir gece 2 gün konaklarız diye girdiğimiz bir noktaydı. 10 gün kadar kaldık. Yani çok uzak değil, yürüyüş mesafesinde bir market var. Zaten ihtiyaçlarımız yanımızda her zaman hazır olduğu için eksilen işte ekmek gibi şeyler için de böyle ulaşım da kolay olunca orada bayağı vakit geçirdik. Güzel, keyifliydi. Hava güzeldi. Sağ olsun. Sonsuz Keşif Kamil ziyaretimize geldi oradan. Güzeldi. Şimdi oraya gidip biraz daha orada vakit geçirip Biraz daha dinlenelim. kapatacağız. Datça tarafına veda etmeden önce. Bu arada şurada şeyler, yel değirmenleri, Datça yel değirmenlerinin kalıntıları var ama gösterebilir miyim, gözükür mü bilmiyorum. Şu evlerin arkasında Yolun kaldılar. hemen yanı. Evet, hemen girişte Datça'ya gelmeden önce yolun sağ tarafında gelirken. Şu açıdan belki. Ama şey yok yani, hani gidip gezip görülecek bir yer değil. Öyle harap olmuş birkaç yel değirmeni. Bu saatte bir ekmek var markette. Çok şişçi yok orada. Şeyci. Gitmiş mi? Evet. Biraz kalabalık gibi sanki. İçersin, göremedim ama. İçeride kimse yok. Muhtemelen rüzgardan dolayı. Motor arabam var. Aa, bizim şeyler mi bunlar? Aa, evet. Sağ kornayı cam açık. O tarafa çekiyorum ben yine. Aynı yerden çekiyor. Çukur, kum, çukur. Gördün. Çukur, kum, çukur. Tam şurası bak, düzlük. Bence çok güzel. Merhaba. Merhaba Cem Bey. Evet. Datça turumuz bitti. Bu kadar. Size 3 tane çok güzel, bize göre çok güzel bir video paylaştığımızı düşünüyorum. Şu Görüntü an titremiyor. birden titriyor da şu anda. O Ona dikkatim takıldım.
Datça'nın içine girmeden önce bir gece konaklamak için geldiğimiz ve çok beğendiğimiz yere geldik tekrardan. Yine birkaç gün burada birazcık kafamız dinleyeceğiz. Çamaşır yıkamamız lazım. Çamaşırlarımızı yıkayacağız. Ondan sonra kanoyla karşıdaki adaya geçmeyi planlıyoruz. Eğer rüzgar müsaade ederse oraya geçeceğiz. Belki Yunan'a irtica ederiz. Yunanistan'a kaçarsak karavanımız burada, sahip çıkın. Evet, sahip çıkın karavanımıza. Ondan sonra öyle yani, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben niye çok hareketliyim? Çünkü birazcık serin ve ben kısa kolluyla falanım. Ben buraları keserim muhtemelen. Sen kısa kolluyken benim de kapşonlu montla olmam peki. Şöyle yapayım. Mantı gözüksün, reklamı olsun. Gölgen düşüyor, az daha geride durman lazım. Evet. Evet. Uzaklaşınca seni duyamayacağım büyük ihtimalle. Ben Mikrofon yok. sesimi her türlü duyururum. Hadi bakalım. Arkadaşlar beni her türlü duyar. Evet, birkaç gün konaklamak için Perili Köşk adlı mekana geldik. Burada biraz konaklayacağız. Burada da birkaç çekim yapmayı planlıyoruz. Çok güzel bir yer. O zaman bizi izlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için, vaktinizi bize ayırdığınız için özellikle çok teşekkür ederiz. Ve bizimle gezdiğiniz için. Evet. Yeni maceralarda, yeni rotalarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok şişmiş. Tabii ki de. Tıbbi bir terim o. Tatlım. Canım. Şimdi de rüzgar durur. Böyle sallanıyoruz rüzgarla beraber. Birbirimize bir şey diyeceğimizi sanıyoruz arada. Ama ondan değil, rüzgardan böyle oluyor. Ya yanımıza sevdiğimiz bir abimiz park etti. Türbülans yarattı. Dedi ki ben senin rüzgarını keseyim. Yani yanaşmasa daha iyi olurdu muhtemelen, çünkü türbülansa kalıyoruz. Karavan şu an inanılmaz sallanıyor. Yani şu açıda perdeler gözüküyor mu? Dur. Sofrayı çekme. Sofra tam aşağıda. Yani rüzgar hamleleriyle böyle bir ciddi, şu an olduğu gibi çalkalanıyoruz. Sallanmak da değil yani. Çalkalanıyoruz. Biraz önce araba zıplıyordu. Bak dur şimdi. Şunu çekeyim. Şundan belli olur. Şu anda bu esmiyor hali. Sarsıntı başlayınca göstereceğim inşallah. Şimdi durduruyormuş. Evet. Aynen şöyle sallanıyoruz. Sanki birisi dışarıdan arabayı sağa sola sallıyormuş Evet. gibi. Yani biz bozuk bir yoldaymışız da arabayı biz kullanmıyormuşuz gibiyiz şu anda. Muhtemelen bir 10 metre geriye gideceğim ben. Bu tür biraz Öyle bizi uyumaz. mahveder. Akşam Kindos'taki rüzgar bile bundan iyiydi. Aynen öyle. Kindos'ta o kadar rüzgar yedik ama bu kadar sallanmadık yani. Evet. Bu anımızı da sizinle paylaşmak istedik. Böyle şeyler olabiliyor. Sesler geliyordur zaten muhtemelen. Şu fışırtılar. Muhtemelen. Bir de bir şey şıngırdıyor ya. Sobadan mı? Tavan Hareket mi etmeye pervane çalışıyor? gülü var ya, İleri o geri. hareket etmeye çalışıyor. Pıtçı 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 bir şey yapıyor. Telle sabit Hı hı. yukarıda, o ufak bir Ufak bıcı hareket bıcı yapıyor. yaptırıyor. Hmm. Yani bu sallat sanki böyle etrafımızda bir hortum dönüyormuş gibi. Evet. Öyle bir sarsıntı var. Hiç hoş bir sarsıntı değil. Masayı toplayalım da Evet. geriye doğru kaçalım. 10 metre geriye kaçalım.